Osiris, Gebvenut'un oğlu, yeraltı dünyasının hakimi, ölümsüz yaşam için diriliş tanrısı. Kardeşi Set'in tam zıttı olarak iyilik tanrısı, kural koyucu, koruyucu, ölülerin yargıcı, Lahiti'nin bulunduğu yer Abidos'ta kültürünün oluştuğu yerdir. Osiris, Nut ve Geb'in ilk çocuğuydu. Set, Nephthys ve Isis'in kardeşiydi. Aynı zamanda Isis'in kocasıydı. Horus, Isis'ten oğluydu. Bir hikayeye göre Nephthys, Isis gibi davranarak ve Osiris'i baştan çıkarmış ve Anubis'i doğurmuştur. Osiris adı bu tanrıya eski Yunanların verdiği bir addır ve eski Mısırca'daki anlamı gözün yeri. Osiris başta erkeklerin dünyasının kural koyucusu olmuş ve Ra gökyüzüne kural koymak için dünyayı bıraktığında kardeşi Set Osiris'i öldürdü. Isis'in sihri sayesinde tekrar yaşama döndü. İlk ölen yaşayan canlı olduğu için sonraları ölülerin lordu oldu. Oğlu Horus ölümünün öcünü aldı. Set'i yendi ve onu Batı Mısır'ın çölüne yani Sahra'ya gönderdi. Tüm Mısır tarihi boyunca dualar ve büyüler Osiris'e yöneltilmişti. Onu kutsayarak kendisinin kural koyduğu o bir dünyaya gitmesi umulmuştu. Özellikle Orta Krallık dönemlerinde popülaritesi arttı. 18. Sülale döneminde Mısır'da en çok tapılan tanrı olmuştu. Osiris'in popülaritesi Mısır tarihinin en son evrelerine kadar sürdü. Mısır tarihinin ilk dönemlerinde farklı kabilelerden, daha sonra da farklı nomoslardan oluşturduğu için Mısır panteonu çok sayıda tanrı ile doludur. Osiris ise Geb ve Nut'un ilk oğlu, yeraltı dünyasının hakimidir. Geb ve Nut'un 4 çocuğu olmuştur. Osiris, Isis, Set ve Nemtis'tir. Efsaneye göre Osiris, Isis'e aşıktır. Yani Isis hem Osiris'in eşi hem kardeşidir. Bir gün Isis bir plan kurar, bu planla eşi Osiris'i kral yapmaktır. Bir gece Ra uyurken Isis'i Ra'nın tükürdüğünü alır ve tükürüğünü külle karıştırır ve bir yılan yaratır. O gece yılan Ra'yı ısırır. Isırık Ra'yı mahveder, kimse onu iyileştiremez. Isis de Ra'ya gizli adını söylerse onu iyileştirebileceğini söyler. Ra bunu kabul eder ve adını söyler. Isis Ra'yı iyileştirir ama onun üzerinde büyük bir güce sahip olur. Osiris'in kral olması için Ra'yı tahtı bırakıp göklere çekilmesi için zorlar. Ra ise bunu kabul etmek zorunda kalır ve taht Osiris'e kalır. Artık Osiris tanrıların, insanların, her şeyin kralıdır. Osiris'in erkek kardeşi Set, Osiris'in kral olmasına çok içerler. Çünkü Set, Ra'nın en vefakar yardımcısıdır. Ve Ra yok iken ağabeyinin kral olmasına, kendisinin olamamasına sinirlenir. Tahta geçmeyi kafasına koyar. Savaşarak kazanamayacağını bilir çünkü Osiris Set'ten kat be kat güçlüdür. Bir ordu kursa bile var olan her canlı Osiris'i sevmekte ve onun yönetiminden çok memnundur. Bu yüzden Set bir plan yapar. Bu plana göre Set, Osiris'in ölçülerine göre bir uyuma tabutu hazırlatır ve sandığı en değerli taşlarla süsletir ve sadece Osiris'in sığabilmesi için büyüler. Set, bundan sonra kendisine yardım eden 72 kişiyle birlikte planını uygulamaya koyar. Set, büyük bir yemek verir. Osiris'i de çağırır. Osiris, hiçbir şeyden şüphelenmeyerek yemeğe gider. Yemeğin sonunda Set tabutu çıkarır ve sığacak olan kişiye hediye edeceğini söyler. Her tanrı dener, şekil değiştirseler bile sığamazlar.
Sonra Osiris kalır. Isis'in uyarılarına rağmen gene de dener. Osiris tabuta yatar yatmaz Set kapağı kapatır, üzerine erimiş kurşun döker. Tanrılar engellemeye çalışsa da Set onları durdurur ve tabutu Nil nehrine atar. Tabutun karaya çıktığı yerde ise süratle büyüyen bir ağaç sandığı gövdesinin içine almıştır. Byblos kralı Malkandros bu ağacı gördüğünde hayran kalır ve ağacı kestirerek sarayına sütun olarak dikmeye karar verir. Ağaç kesildiğinde çok güzel bir koku çıkarmıştır. Bu olay Isis'in kulağına kadar gelmiştir. Isis durumu anlar ve Malkandros'un sarayına gider. Burada önce Astarte'nin çocuğunun dadısı olur. Isis bir gün çocuğu ölümsüz yapmak ister ve bu amaçla çocuğu ölümsüzlük ateşine batırır. Bunu gören kraliçe çığlıklar atarak Isis'i engeller. Isis kendini tanıtmak zorunda kalır. Daha sonra kral Malkandros'tan izin alarak ağacın gövdesini açar ve içinden tabutu alır. Isis tabutu vatanına götürdükten sonra Osiris'i büyüsüyle hayata döndürmek üzereyken Set, Isis'e ve çocuk Horus'a saldırır. Set, Osiris'in bedenini 14 parçaya ayırır ve bu parçaları Mısır toprakları üzerine dağıtır. Isis ve Set'in eşi Neftis, bütün Mısır'ı dolaşarak Osiris'in bedeninin parçalarını toplar ve parçaları her bulduğu yere bir tapınak diker. Bu yüzden Mısır'ın birçok yerinde içinde Osiris'in cesedinin bulunduğu söylenen birçok tapınak vardır. Osiris'in parçalarını topladıktan sonra Neftis'in oğlu Anubis mumya bezleriyle Osiris'i sarar ve Osiris hayata döner. Efsanenin sonunda ise Osiris'in oğlu Horus Set'i yener. Yeniden canlanan Osiris artık bu dünyada yaşamak istemez ve hükmetmek için ölüler ülkesine gitmeyi tercih eder. Burada yine Anubis ile birlikte olacaktır. Anubis, ölüleri yargılaması için Osiris'e getirecektir. Osiris, öte alemin, ölüm ötesinin, yargılamanın ve yeniden doğuşun tanrısıdır. Ölüler aleminin hükümranlığı Osiris'in ellerindedir. O, ölüm olayı ile bedenlerini terk edenleri karşılar ve onların ölüm ötesindeki mukadder yaşamlarına başkanlık eder. İnsanlığa çok şey veren ve öğreten Osiris, yaratılışla ilgili olarak tohumla da ilişkilendirilir ki, atribüntenlerinden biri başaktır. O bir tohumu andırır. Buğday tohumu gibidir. Ama o, evrendeki her şeyin tohumlarını içerir. Osiris, hep sivri külah başlığıyla ayakları bitişik olarak tasvir edilir. Kimi zaman başında taç ve 2 veya daha fazla tüy bulunur. Tasvirlerinde vücudu ya sargılıdır ya da balık pulları ile kaplıdır. Elleri göğüste, çapraz vaziyettedir ve bir kraliyet kırbacı ve bir baston tutar. Tuttuğu bastonun üzerinde Sirius yıldızının bazı sembolleri bulunur ki bu sembollerden ikisi köpek başı ve yaydır. Kimi yazarlar Osiris'i Sirius B, Isis'i Sirius A yıldızlarıyla ilişkilendirmişlerdir.